Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çelikten nasıl gül çoğaltılır ve püf noktalarından bahsedeceğim. Eğer çelikten gül çoğaltmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. Birinci püf noktamız budama. Gül ağacında budamayı ben sonbahar ayında yapıyorum. Kasım ayı gülleri budamak için ideal bir ay. Tam kış gelmeden önce güller yapraklarını ve çiçeklerini döktükleri için budama yapabilirsiniz. Budama yaparken dikkat etmeniz gereken tabii ki bazı püf noktalar var. Kesinlikle yeni sürgünleri budamayın. Eski olan sürgünleri budama yapın ve yeni sürgünlerden kesinlikle çoğaltma yapmayın. Zaten tutmaz. Bir yıl önceki, en az bir yıl öncesine ait bir daldan budama yapmanız gerekiyor. Eğer gülden çoğaltma yapmak istiyorsanız. Bunun için gözleri sayarak yapıyorum. Hemen bakın, burada görmüş olduğunuz dal bir yıl öncesine ait olan bir dal. Ve bu daldan boğumları gözleri sayarak yaptım. En az 3 boğum bırakacak şekilde budama yapmanız gerekiyor. Bakın 1, 2 ve 3. boğumun hemen üzerinden gördüğünüz gibi tek hamlede kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz yan kesebilirsiniz ya da düz de kesebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bakın yine buradan da gözlerden sayarak yapıyorum. 3 aşağıdan özellikle bakın 3 gözü sayarak budama işlemini yapıyorum. Budama işlemi önemli. Ne çok aşağıdan budama yapın ne de çok yukarıdan. Tabii bu sizin gül ağacınızın tipine göre de değişebilir. Yine buradan bakın. Keskin bir makas ya da bıçak kullanırsanız bu dalların ezilmesini de engellemiş olur. Evet, şimdi budama yapmış oldum. Bakın dallarımı tekrardan bunları üzerindeki yaprakları budayacağım ve bunlardan nasıl çelikten gül çoğaltılır, köklendirir size göstereceğim. Hemen üzerindeki fazla yaprakları kesiyorum. Bu önemli. Fakat dipten kesmeyin çünkü bu gözlerden tekrardan yeniden yeni yapraklar çıkacaktır. Bakın yine burada da gördüğünüz gibi üzerinde küçük gözler var ve bu gözlerden yeniden gülün tutup tutmadığını zaten anlayacağız. En az 3 göz kalacak şekilde bakın dalları kesiyorum, buluyorum. Ne çok küçük ne de çok büyük bir dalı tercih etmeyin. Çünkü tutması daha da zor olacaktır. 3 ya da 4 göz budamak için yeterlidir. Bakın bu şekilde hemen alttan da keseceğim. Evet, budama yaptığım dallarım hazır. Şimdi sizlere çelikten gül nasıl çoğaltılır ve en kısa şekilde nasıl köklendirilir bunu da göstermek istiyorum. Özellikle çelikten güllerinizi ister saksıda isterse bahçenizde köklendirebilirsiniz. Ben bahçemde köklendirmeyi tercih ettim. Bakın bu şekilde toprağa batırarak yapıyoruz. Hemen göstermek istiyorum. Evet, dalı bakın toprağa batırıyorum. Bir parmak boyunda batırmaya çalışıyorum. Yani birinci göze gelinceye kadar batırırsanız toprağa yeterli olur. Yarısına kadar kesinlikle batırmayın. Bu şekilde yeterlidir. Zaman ile çeliklerin tutup tutmadığını yeni yapraklar, gözlerden yeni yapraklar, yeni filizler çıkarmasıyla anlayabilirsiniz. Sizlere son halinde özellikle paylaşacağım budadığım gül ağacını ve çeliklerin son durumunu. Evet, aradan aylar geçti ve ilkbahar ayı geldi. Sonbahar ayında budadığım gül ağacım şu anda bol bol yeni sürgünler verdi ve bol bol yeni tomurcuklar açtı. Bu da budamanın önemini gösteriyor. Mutlaka gül ağaçlarınızı sonbaharda ya da ilkbaharda budama yapmaya çalışın. Bakın görüyorsunuz gayet güzel yeni tomurcuklar açtı. Sizlere özellikle ekmiş olduğum çelikleri de göstermek istiyorum. Sonbaharda çelikten ektiğim güllerimin köklendiğini az çok anlayabiliyorum. Çünkü bakın bol bol küçük yapraklar açmaya başladı. Havaların soğuk olması gül çeliklerinin köklenmesine engel değildir. Zaten bir gülün çelikten köklenmesi en az 2 ayı bulur. Hemen köklenecek bir durum değildir. O yüzden sabırlı olmanız gerekiyor. Bakın yine çelikten ektiğim bir gülü görüyorsunuz. Ekmiş olduğum kısım yukarıdan kurumuş fakat yeni bir yan dal oluşturmuş. Yine bunu da beraber ekmiştik. Bakın görüyorsunuz küçük küçük yeni yaprakları var. Bunlar da diğer güllerim. Evet, dikmiş olduğumuz bütün
çelikler köklenmeyebilir. Bu gayet normaldir. Bu yüzden çelikten köklendirme yapmak istiyorsanız birkaç tane mutlaka birden ekmeye çalışın ki en azından aradan birkaç tanesi tutmasa bile diğerlerin tutma ihtimali yüksek olsun. Bakın görüyorsunuz küçük küçük ve şu anda gayet güzel yaprakları büyümeye başladı. Ve bunlar giderek köklenecektir. Sizlere özellikle köklenip köklenmediğini de göstermek istiyorum. Normalde hepsini yapmayacağım çünkü zaten yeni kökleniyorlar. Bakın bunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir çiçek tomurcuğu oluşturmuş. Daha çok küçük olmasına rağmen bu da yine çeliğimizin zaten bize köklendiğini gösteriyor. Daha boyu çok küçük fakat hem yaprak hem de yeni küçük bir tomurcuk oluşturmuş. Hemen sizlere güllerden bir tanesinin tutup tutmadığını göstermek istiyorum. Normalde daha yeni olduğu için çok fazla kıyamıyorum fakat sizlere bu sonucu da göstereceğim. Bakın hemen küçük bir kürek ile alt köklerine zarar vermeden çünkü kökleri oluşmuştur. Bakın görüyorsunuz. Yakından gösteriyorum ve buradan köklerinin oluştuğunu görebiliyorsunuz. Yani çelikten gül köklendirmek mümkündür. Aslında çok zor bir iş değil. Sadece önemli olan bazı püf noktalara dikkat etmeniz. Bakın görüyorsunuz kökleri buradan gözüküyor. Tabii şu anda çamurlu olduğu için kökleri şu anda tam net değil. Size şöyle biraz daha yakından gösterdikten sonra hemen bunu bir yıkayıp size tekrardan köklerinin durumunu göstereceğim. Hemen şöyle güllerin köklerine zarar vermeden üzerindeki toprağı yavaşça alıyorum. Bakın görüyorsunuz yeni bir sürgün de vermiş ve eski çelik gövdesi ise biraz kurumuş. Bu yüzden kuruma gerçekleştiği anda hemen çöpe atmayın. Bakın şu anda kökleri daha net. Ve yıkadıktan sonra bakın kökleri daha da net. Gördüğünüz üzere küçücük bir çelikte gayet güzel köklenebiliyor. Bu da gül ağaçlarını köklendirme zamanı önemli. Bunu ilkbahar ayında da yapabilirsiniz. Fakat önemli olan kesinlikle sürgünlerin yeni olmaması. Eski sürgünlerden, çelikten köklendirme yaptırmanız gerekiyor. Ve tabii ki ekmiş olduğunuz toprakta değişkenlik gösterebilir. Normalde kuma ekerseniz daha hızlı köklenecektir. Fakat ben normal bahçe toprağına ektim. Ve zaten bol bol güneş ve bol bol su aldığı için çok daha hızlı kökleniyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilir. Bol bol yorumlar yaparak yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.